Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber blokajlar üzerine bir açılım yapacağız, şifa açılımı yapacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Sen kaçta sorduğumda blokajla ilgili hangi konuda çalışmalıyız dediğimde kendine saygı konusu geldi. Kendinize saygıyla ilgili blokaj için bir açılım yapacağız. Şimdiden şifa olsun. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun ama başlayalım. Öncelikle kendinize saygıyla ilgili blokajınız. Hayatınıza hangi olayları çekiyor? Buna bakalım ama. Yılan, kabul edilmiş, olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş ancak o zaman istediğine ulaşacaksın. Anahtar ve tılsım dokuzusu. Şimdi öncelikle sürekli takip eden arkadaşlar bilir tılsım dokuzusu, dinarların dokuzusu. Benim için imparatoriçe kartıyla aynı değerdedir. Sadece bendeki en büyük hissiyatı yalnızlıktır. Maddi ve manevi olarak birçok şeyi halletmiş bir kişi vardır. Ancak bu kişi kendini ciddi şekilde yalnız hisseder ve sürekli bir yalnızlığın içerisinde olur. Şimdi hayatınızda hep yalnız kalacağınız, yalnız yürümeniz gerektiğiyle ilgili bazı olaylar ya da durumları çekiyor olabilirsiniz. Sürekli etrafınızda sizi yaralayan, size e, negatif konuşan, duygularınızı inciten, kalbinizi kıran insanları çekiyor olabilirsiniz. Ve artık bu durumu yani olumsuz ve korku, sıkıntı yaşayacağınız kişi ya da durumları hayatınıza çektiğinizde bunu artık kabullenmiş olabilirsiniz. Yani bir çözüm arayışı içerisinde olmadan e, yani ben herkese hep yardım ederim, hep de arkamdan sırtımdan vururlar ama benim kaderim bu gibi. Ya da bir kişi vardır çok iyi böyle davranıyorsunuzdur, ilgi alakanız çok iyidir, çok değerlidir sizin için. En ufacık şeyde sizi yaralamak adına birçok şey yapıyor olabilir. Yani bu noktada baktığımızda aslında hep yalnız kalmanıza sebebiyet veren, işte mutsuz olmanıza, e, bir ilişkiye başlarsınız o ilişkinin devam edememesine, etmemesine, ilişkiler güzel başlıyordur, devamı gelmiyordur, yine yalnız kalıyorsunuzdur. Çevrenizde, iş hayatınızda insanlar hep yardım edip karşılığında da hep böyle negatif olaylarla işte belki arkadan dedikodunuzun yapıldığını duyuyorsunuz. Belki çok kırıcı laflar söylüyorlar size. Yani artık insanların ya ben insanlara ne yaparsam yapayım onlar bana sadece negatif gelecek dediğiniz olayları hep yaşıyor ve karşınıza bunları getiriyor olabilirsiniz bu blokajdan dolayı. Ve artık çözüm arayışı içerisinde de çok olmadığınız yani kabullendiğiniz bir süreç ortaya çıkmış olabilir. Toparlarsak eğer, insanlara ne kadar yardım ederseniz, ne kadar doğru olduğunu düşündüğünüz ilişkilere başlasanız da sonunda hep canınızı yakan cümlelerle, kelimelerle karşılaştığınız, olaylarla karşılaştığınız ve sonuç olarak da yalnız kaldığınız bir durumun içerisinde kalıyor olabilirsiniz bu blokajdan dolayı. Hangi konularda ilerlemenizi engelliyor bu durum? Kalip kartı geldi. Şimdi haberleşme, iş ve aşk durumuyla ilgili haber beklemek. Haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak, ölüm ve fareler. Şimdi açıkçası hangi konularda ilerlemenizi engelliyor? Bitirmeniz gereken şeyleri bitiremiyor olabilirsiniz. Net olarak böyle anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilecek bir enerji ortaya çıkaramıyor olabilirsiniz. Sorunları çok fazla büyütüyor ya da çözüm odaklı olamıyor olabilirsiniz. Daha çok böyle maddi konularda da ya da ruhsal olarak hep hayatınızdan bir şeylerin çalındığını hissediyor olabilirsiniz.
Bitmesi gereken şeyleri bitiremeyerek, yeni şeyleri kendinize açamıyor olabilirsiniz. Yeniliklerle ilgili ama en çok da şimdi haberleşme, kalif ve haber beklemek. Yani şöyle söyleyebiliriz. Hangi konularda ilerleyemiyorsunuz? Yüz yüze gelip konuşmak, ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak ya da yüz yüze gelip konuşmak, ilişkideki sorunları çözmek. Yani bir tıkanıklık oluşup orada ilerleyememek. Tam aslında sorunun şeyi. Hangi konularda ilerleyemiyorsunuz? Sorunları aşmak konusunda, bitmesi gereken şeyleri bitirmekle ilgili ilerleyemiyorsunuz. Belki geçmişte takılı kalıyorsunuz. Belki bir olay ya da durumun içerisinde takılıp kalıyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. Yani yeniliklere, yeni başlangıçlara kendinizi açamıyorsunuz. Başlangıç yapma ile ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ve ilerlemenizi engelleyen, en çok hangi konuda ilerlemeniz engelleniyor? Kalif gününü gün eden enerjilerden bahseder. Yani mutlu olduğunuz, güzel olacağınız durumlara karşı ilerlemeniz engelleniyor bu blokajdan dolayı. Neden bunu yaşıyorsunuz? Buna bakalım. Şöyle. Evet, bitiremiyorsunuz. Mezar kartı, üzüntü, valide. Buraya bir kart alacağım. Ya da sarkacı soru. Üzüntü, valide, iş ve aşk hayatında karmaşa, mezar ve değnek ası. Şimdi değnek ası samimi ilişkiler kurma isteğinden bahseder. Bize moralin artmasından bahseder. Şimdi neden bunu yaşıyorsunuz? Ciddi şekilde bitmesi gereken bazı şeyleri bitiremediğiniz açık. Zihniniz ve kalbiniz arasında iş ya da aşk hayatında sürekli bir mutlu olabilmek adına bir şeylerle ilgili karar vermek, o ikilemin içerisinde kalıp orada bir netleşmeniz gerekiyor. Yani bir şeyi bitirip bir şeyi başlama enerjisine geçmeniz gerekiyor olabilir. Gerekmiş olabilir ya da ciddi üzüntü ve valide kartı var. Buraya şöyle soralım, sarkaca soralım ve diyelim ki şimdi kolektifte buradaki görünen bu valide kartı bize negatif enerji ya da karmalardan mı bahsediyor? Hayır. Anne figüründen mi? Anneden mi bahsediyor? Gerçekten. Valide kartı mesela kolektifteki arkadaşlarının annesinden mi bahsediyor? Dönmeye başladı ve evet. Anne ya da dişil enerji diyebiliriz aslında buraya. Yani birçoğunuz için valide kartı anneden kaynaklı. Neden yaşıyorsunuz? Anne ile ilgili bir durumunuz olabilir. Anneden kaynaklı. İşte güven olabilir. Annenin duygusunu almak olabilir. Şimdi ne dedik mesela? Bitiremiyorsunuz ki başlayamıyorsunuz. Annenizin bir şeyleri bitiremediğine tanıklık etmiş olabilirsiniz. Annenizin sürekli üzüntü içerisinde yaşadığını görmüş olabilirsiniz. Bazı kararlar vermesi gerektiği noktada kararlar veremediğini, özellikle bitiremediğini görmüş, tanıklık etmiş olabilirsiniz. Bu annenin dışında ebeveynlerden dişil bir enerji olabilir, abla olabilir, çevrede herhangi bir kadın da olabilir baktığımızda. Ya örnek olarak en çok da şunu hissettirdi. Örneğin bir evliliğin içerisinde mutsuz olan bir kadın var. Bitirmesi gerektiğini siz düşünüyorsunuz ama bitiremiyor. Mutsuz olduğu halde devam etmesi gerektiğini düşünerek bu ilişkiye devam ediyor ve samimiyet kuramıyor. Yani samimi, içten bir devam etme değil, bitiremediği için devam etme zorunluluğu. Burada bu enerji var ve buradaki kodlama ne kadar üzüntülü olsan da işte ne kadar sıkıntıların olsa da bitirmemelisin gibi bir inanç ortaya çıkarmış olabilir. Bu tarz bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. O yüzden bitişlerin kötü olarak adlandırıldığı, anlamlandırıldığı bir durum içerisinde kalmış olabilirsiniz. Şimdi her inançta aslına bakarsak bir kazancımız oluyor. Olumsuz inançlarda da, olumsuz durumlarda da, hastalıklarda bile ikinci kazancı bakmamız gerekiyor. Birçok kez bununla ilgili örnekler verdim ikinci kazançla ilgili. Sizin kendinize saygıyla ilgili bu konudaki blokajınızın size kazancı ne?
İkincil kazancınız ne? Buna bakalım. Taze başlangıç, güneş, kabuslar görmek, hayal kurmak, uykusuz geceler geçirmek, çok düşünmek, gelecekle ilgili olan bir haber, iletişim, irtibat kurma ve bilgi almak, bazen ise resmi bir evrak veya iş durumunun sürece olan etkisi. Açıkçası şöyle söyleyebilirim. Bu noktada sanki bu blokajı kırdığınızda, e, yeni başlangıçlara açık olduğunuzda, yani adımlar attığınızda, iletişimlere geçtiğinizde şeytan kartıyla kendi karanlık taraflarınızla yüzleşeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bazılarınız, örneğin ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz diyelim. İlişkileriniz yarım kalıyor, devam edemiyor. Şimdi bu noktada ya da geçmişi kapatamıyorsunuz, yeni birilerini hayatınıza alamıyorsunuz. Bazen şu örnek daha güzel olur sanırım. Şimdi bir kişinin hayatına biri giriyor, uzun ya da kısa süreli bir şeyler yaşanıyor. Ama ilişki devam etmiyor, bitiyor. Ama kişi yıllarca bu kişiyle hiçbir iletişimi olmasa bile devam ettiriyor. Yani diyor ki acaba ne yapıyor şu an? İşte 5 yıl geçmiş diyelim, ayrılmışlar. Hayatına hiç kimseyi almamış. İşte o gelecek. İşte o bana şunu söylemişti, bu sözünü tutacak. İşte mesela evleniyor diyelim karşı taraf. Evlendi ama biliyorum boşanacak, yapamayacak, bana geri gelecek. Aslında tutunuyor. Yani neden tutunuyor? Diyor ki ben onu kalbimde, zihnimde tutarsam yeni birini almak zorunda kalmam. Bilinçaltı yeni başlangıçlara kendini kapatmayı, gerçek bir ilişki yaşamayı reddettiği için, böyle bir inanç varsa, reddettiği için bu sefer yeni birini hayatına almamak adına bu alana tutunmuş oluyor. Böyle bir durum olabilir. Yani yanlış yapmamak, işte kişilere göre ahlaki, ahlaksız, ahlaklı, ahlaksızlık gibi durumlardan korunmak mesela. İşte şeytan kartı tutkusal durumlardır. Tutkusal durumların esiri olmamak. Şimdi kök inançlar çok değişik olabiliyor. O yüzden kişiye özel oluyor. Burada net bir şey söyleyemiyorum ama burayı hissedeceksinizdir. Kalbinizde buradaki durumun ne olduğunu siz daha iyi anlayacaksınız. Genel olarak ikincil kazancınız yeni başlangıçlara kapalı olmalıyım. Gerçekleri göstermemeliyim. Bu alanı şifalandırmamalıyım. Çünkü ben nasıl söyleyelim, negatif enerjilerde kalmalıyım. İşte kendimi, belki kendinizi cezalandırıyorsunuz yaptığınız başka bir durumdan kaynaklı. İşte iletişime geçmemeliyim. Mutsuzluğuma bir sebep de bunu görebilirim. Ama en çok da işte ben bu şekilde yeni başlangıçlara kendimi kapatırsam günahkarlıktan örneğin kurtulmuş olurum ya da yanlış yapmaktan kurtulmuş olurum dediğinizde ikinci kazancınız olabilir. Devam edelim. Ne yapmalısınız? Kale, kılıç üçlüsü, yeniden başlamak, Tagral. Buraya da arkadaşlar soralım. Şöyle diyelim, Tagral'la bize kişilerin, videoyu izleyen arkadaşlarımın biraz bencil olması gerektiğini söylüyor, anlatıyor. Bencil mi olmaları gerekir? Tamam. Hayatlarından narsist kişileri çekme, narsist kişileri mi çekiyorlar? Evet. Açıkçası öncelikle şuna bakmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişilerin manipülasyonuna çok açık mısınız, değil misiniz? Burada bu zamana kadar hep hayatınızda böyle Tagral gibi narsist sizi değersizleştirecek, değersizliğinizi size hatırlatacak, kendinize saygınızın olmadığını size hatırlatacak insanları çekiyor olabilirsiniz. Ve bu kişilerle aranızdaki enerjinin gerçek aşk ya da ruh eşi bağlantısı gibi şeyler olduğunu bile adlandırıyor olabilirsiniz. Bu noktada hayatınızdaki kişilerin bencil olup olmadığı, hatta narsist olup olmadığını ciddi şekilde sorgulamanız gerekiyor. Öncelikle bu alana bakın. Bu zamana kadar belki hayatınıza narsist biri girdi ve hayatınızı alt üst etti. Burayı çok net algılamanız gerekiyor. Çünkü narsistler kurbanlarını belirli özelliklere göre seçerler ve genellikle kendine güveni olmayan, çok değerli, çok güzel, statüsü çok yüksek ya da çok yakışıklı ama duygusal olarak o açlığı ya da duygusal olarak o boşluğunu gördükleri kişileri çekerler. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bağlandığınız kişilerin, hayatınızda hala tuttuğunuz kişilerin
gerçekten size sevgi verdiği için mi hayatınızda ya da zihninizde, ya da bağımlılıktan, sizi manipüle ettiklerinden kaynaklı mı? Burayı çok iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Çünkü bu alan kendinizi korumanız gerektiren bir alan olarak geliyor. Yeniden başlamakla ilgili cesur olmalısınız. Küçük küçük adımlar atmalısınız. Bırakamamak, eskide takılı kalmak. Çok basit bir örnek diyelim. Örneğin özellikle bırakamıyorsanız eğer bir şeyleri, bu genel olarak hayatınızda zaten yansır. Mesela bir kıyafetiniz vardır, hiç kullanmamışsınızdır, giymemişsinizdir ve hiç giymeyeceğinizi de biliyorsunuzdur. Farklı bir durum olarak. Onu hala tutuyorsunuzdur. Mesela küçük küçük dolabınızda kullanmadığınız şeyleri atmaktan ya da ihtiyacı olan kişilere ya da gerekli yerlere vermekle başlayabilirsiniz. Küçük küçük adımlar çok güzel etkiler yaratacaktır. Cesur olmanız gerekiyor. Adım atmanız ve kendinizi zorlamanız gerekiyor. Kale gibi sağlam durmanız gerekiyor. Kılıç üçlüsü. Evet, artık geçmişte yaşadığınız üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Çok canınız yanmış olabilir. Özellikle bir Tanrılı bir karakteri gibi biriyle beraberlik yaşamışsanız eğer. Ya bir narsistin birinin hayatına hafif bir dokunuşu bile mahvetmeye yetebilir. Yani çok net bunu söyleyebilirim. Böyle bir süreçten geçtiyseniz eğer, canınız çok yanmış olabilir, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili ciddi sorunlar yaşamış olabilirsiniz ama kılıç üçlüsünden artık çıkmanız gerekiyor. Olumsuz, acılı bu ilişkiyi gerçek manada bitirmeniz gerekiyor. Ve bu noktada ne kadar sağlam olduğunuzu ve cesur adımlar atarak yeni başlangıçlara kendinizi açarsanız eğer, bu alanın şifalanmaya başladığını göreceksiniz diyebiliriz. Şimdi bir bencil bir insana hayır diyebilmek bile çok büyük bir adımdır aslında. Burada ilk sorduğum soruda Serkaca, biraz bencil olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu ama bencillik değil. Yani bir Tagral'daki gibi, narsist gibi değil. Biraz ben demeyeyim. Aslında bencillik dememek gerekiyor belki orada ama önce ben, daha sonra sen demeyi öğrenmek gerekiyor. Ya da bu dengeyi daha iyi kurabilmek. Çünkü büyük ihtimalle size gelen kartlar ve bilgilerden daha çok hep aman sen mutlu ol. Senin istediğin olsun. Bir yere gideceğiz. Sen nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Benim için fark etmez. Ne yiyeceğiz fark etmiyor. İstediğini söyle. Fark ediyor. Siz ne istiyorsunuz? Buna odaklanmanızda fayda var. Şimdi bu sorunu aşarsanız neler yaşayabilirsiniz? Buna bakalım. Gölge çalışması. Değneklerin beşlisi. Kendi karanlık taraflarınızın farkına vardığınızda. Egosal, değnek beşlisi de egodan bahseder. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın der. Burada altta yatan egosal bir bilinç olduğunu, kodlama olduğunun farkına vardığınızda, burayı şifalandırmak için adımlar attığınızda, ki değnek beşlisi kendinle de ilişkilerde savaşarak sorunları çözmekten, kavga ede sorunları çözmekten ve bilinçlenme süreçlerinden, dönemlerinden bahseder. Aslında kendi egonuzla, kendi bilinçaltı kodlamalarınızla karşılaşın, onlarla yüzleşip bu alanları şifalandırdığınızda çok ciddi adımlar size gelecek. Öncelikle farklı olmak, dikkat çekmek, cinsel cazibe, beğenilmek ve ilgi görmek, kendinizin farkına vardığınız, güzelliğinizin, yakışıklılığınızın, değerli olduğunuzun, ne kadar saygıdeğer biri olduğunuzun farkına vardığınız bir süreç ortaya çıkaracak ve köpek kartıyla beraber hayatınıza bu zamana kadar sadık insanları çekememiş olabilirsiniz ama artık daha güvenilir, daha sadık, ne istediğini bilen insanları hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. İlla ikili ilişki gibi de düşünmeyin. Çünkü her şey bizim tüm hayatımızı etkiliyor, her düşünce. Ve yıldız kartıyla beraber arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak, dileğinin gerçekleşmesi, tuttuğunun altın olması dedi. Çok güzel geldi. Buraya başka bir şey söylemeyeceğim. Sistem size de mesaj verir. Kupa süvarisi, bağımlılık, kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, dağ ve titreşim kartı. Güzel. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bağımlılıklarınız olabilir. İnanç olarak kişilere bağımlılık olabilir, durumlara bağımlılık olabilir. Ciddi bir bağımlılığınız olabilir. Buradan ben dağ kartıyla beraber, evet, dağ kartı bize bazı zorlukların olduğunu, aşılması gereken zorluklardan bahseder ama dağ kartı aynı zamanda ruhsal açıdan güçlü olmaktan da bahseder. Açtığınız her sorun, attığınız her adımın size
ruhsal olarak çok ciddi enerjiler getirdiğini hatırlatır. Titreşim kartı ve kendi kabuğuna çekilmek. Şimdi burada bir süre kendi iç dünyanıza dönüp işte karanlık tarafınızla yüzleşeceksiniz, yüzleşmelisiniz dedik ya. Burada kendinizi anlamaya, kendinizi dinlemeye, kendi içinizdeki olup biteni fark etmeye başladığınızda enerjiniz değişmeye ve güzelleşmeye başlayacak zaten ve burada sizin enerjiniz değiştiğinde ki biz neysek, hangi frekanstaysak o frekanstaki olay, durum ve kişileri hayatımıza çekiyoruz. O yüzden sizin enerjiniz de yükseldiğinde Beyaz Atlı Prens kadehlerin süvahisi geliyor. Kupa şövalyesi geliyor. Beyaz Atlı Prens geliyor. Aşık olunan dönem, sakin huzurlu süreçler, güzel iletişimler, aşkı sunan kişilerle karşılaşmak. Şimdi bu noktada kendi değerinizin farkına vardığınızda, kendinize saygınız arttığında, enerjinizin farkına vardığınızda, yükselen enerjiyle beraber hayatınızda size sevgi dolu, size güzel adımlar atacak ve güzel niyetlerle hayatınızda olmak isteyecek olan kişileri hayatınıza çekeceksiniz dedi sistem mesajı. Çok güzel geldi. Güzel olanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Şifa açılımım diğer videolardaki gibi izlenme olmayacağını biliyorum ama benim için çok kıymetli bu videolar. Bir kişide bile farklı bir bakış açısı uyandırabiliyorsam ne mutlu. Benim için çok kıymetli. O yüzden lütfen önce kendinizi yargılamadan, daha sonrasında da karşınızdaki kişileri yargılamadan dinlemeye özen gösterin. Bilinçaltımızın farkına varırsak, orada yüzleşmemiz gereken, görmemiz gereken ve şifalandırmamız gereken yerleri fark edip bunlarla ilgili adımlar atmaya başladığımızda emin olun hayatınız değişecek. Mucize diyoruz ya, aslında mucize bizim kendimizi bilmemiz, kendimizi anlamamız ve oradaki o inancı bile fark etmeniz, fark etmek bile çözülümün çok büyük bir adımıdır. O yüzden lütfen ara ara kendinizde çevrede gördüğünüz şeyleri değerlendirerek işte hayatıma şu insanlar geliyor. Demek ki acaba şu duyguya mı bakmalıyım içimde demeniz gerekiyor. Lütfen ara ara bunu yapın. Şükür listesi oluşturun. Şükredeceğiniz o kadar çok şey var ki. Bunları hatırlamak, şükür ve minnet enerjisi o kadar yüksek ki en başta bunların olması gerekiyor hayatımızda. Küçücük adımlarla harika değişimler yapabiliriz. Bunun dışında Ho'oponopono'yu sürekli söylemeye çalışıyorum. Çok müthiş bir, harika bir arınma yöntemidir. Bazen farkına vardığımız duygular, bazen farkına dahi varmadığımız duygular. Özellikle karşımızdaki insanları, insanız bazen böyle eleştirebiliyoruz, yargılayabiliyoruz. O noktada özellikle yargıladığınızda hemen hop ana gelip böyle özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim diyerek hem kendimizi hem de karşımızdaki insanları şifalandırabiliriz. Çok küçük şeylerle çok büyük etkiler yaratabiliriz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.